Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Kızarmış ciğer saldırısının devam yollarını incelemeye devam edeceğiz. Özellikle siyahlarda bu kızarmış ciğer saldırısına karşı yapılan kritik hamleleri inceleyeceğiz. Başlıyoruz. E4, E5, at F3, at C6, fil C4. Buraları hızlı geçiyorum çünkü daha önceki derslerimizde konuşmuştuk. D5'i sürdükten sonra burada fil D5'in neden yanlış olduğunu, doğru cevabın E çarpı D5 olduğunu konuşmuştuk arkadaşlar. Burada D5 piyonu alınması mümkün gibi görünüyor. 2 ile saldırdığımız için fil de onu bir taneyle koruyor. Sanki mümkünmüş gibi görünüyor ama burada bir tuzağın olduğunu, at F7 yapabildiğini bir önceki videomuzda konuşmuştuk. O yüzden buralara değinmeyeceğim. ED5'ten sonra ana devam yolu olan at A5'i inceleyeceğiz. Burada siyahlar artık fili püskürtmek istiyor. Fil kaçtıktan sonra bu sefer de atı püskürtecek ve kızarmış ciğer saldırısı yapan taşlar geriye dönmüş olacak. Geriye döndükten sonra artık siyahların hata başlayacak. Burada beyazlar eğer fili hemen kaçarsa tempo kaybetmiş olur. O yüzden fille şah çekerek filini kurtardı. Doğrusu bu. C6 burada önemli bir hamle. DC6'ya BC6 ile cevap verip hem şahı kurtardık hem de tempo yaptık. Fili istiyoruz. Yani burada rastgele bir gelişim hamlesi canının istediği hamleyi yapamaz. Yaparsa fili alırız. O yüzden bununla ilgilenmesi gerekiyor. Buradaki hamleleri kızarmış ciğer saldırısı serilerinde inceleyeceğiz. Örneğin ilk olarak fil A4'ü çalışacağız. Sonra fil E2'ye, çünkü bunlar en çok yapılan hamleler. Tabii ki fil D3'e ve fil F1'i de inceleyeceğiz ilerleyen videolarımızda. Ve vezir F3 gibi keskin bir devam yolu var beyazların hamlelerinden. Bunları da çalışacağız. Öncelikle fil A4. Bu hamle etkili bir hamle gibi görünüyor çünkü C6 piyonunu açmaza aldı. Filin baskısı devam ediyor gibi görünüyor ama öyle değil arkadaşlar. Fil burada korumasız bir halde ileride siyah taşlar için hedef olabilir. Kızarmış ciğer saldırısını durdurmak için C4'teki fil F7'ye saldırmıştı. Bunu püskürttük ve fili başka yere kaçırdık. Şimdi de atı geri püskürtüyoruz. Atlar hedeflere yakın olduğu zaman tehlikeliydi. O yüzden atı uzaklaştırdık. Ama şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. F3'teki at hala iyi bir yerde. Çünkü merkezden 2 tane kritik kareyi kontrol ediyor. O yüzden atın F3 karesinde durmasını istemiyoruz ve atı bir kere daha dürtüyoruz arkadaşlar. At şimdi nereye gidecek? H5'e gitmesi, H4'e gitmesinin bir anlamı yok. D4'e zaten gidemiyor. Eğer G1'e giderse, D4'e zaten gidemiyor. Eğer G1'e giderse hiç gelişmemiş gibi olacak. O yüzden at E5'i ve vezir E2 devam yollarını inceleyeceğiz. Öncelikle burada şunu söylemem gerekiyor ki vezir E2 gelişim yaparak E4 piyonunu açmaza alarak atı koruma hamlesi daha doğru. Ama at E5 yaparsa bunu nasıl değerlendireceğiz bilmemiz gerekiyor. Dikkat edersek E4'teki at ve E5'teki at ve A4'teki fil korumasız taş. Yani ikisini birden istersek bir tanesini kazanabiliriz. Burada at C6 hamlesi bir işe yaramaz. O bizden piyon almışken biz ondan fil aldık ve daha kazançlı duruma geçtik. Burada beyazlar önce fili kurtarırsa ve tempo yaparsa biz burada çatal yaptı. Tabii ki kenardaki atımızla onun güçlü filini değişeceğiz. Sonrasında bakalım C6'daki atın gideceği tek kare A5. Başka gideceği kareler yok. Kendi ordusundan oldukça uzakta. O halde vezirli atı istiyoruz ve at hiçbir yere kaçamıyor. Örneğin A5'e kaçarsa zaten kazandık. Burada verdiğimiz piyonlara karşılık arkadaşlar bir tane taş kazandık ve gelişim olarak öne geçtik. O yüzden E4 sürüşüne at E5 yapamaz. Siyahlar buradan taş kazanır. E4 hamlesine vezir E2 yaparsa bu daha iyi olması gereken bir hamle. Piyonu açmaza alarak atını korudu. Tabi süreliğine gelişime devam ediyoruz. Artık kaçması gerek. Çünkü at kaçmazsa rok yapacağız ve at bu sefer tehditte olacak. At D4 yaptığı zamansa arkadaşlar gelişimi tempoyla yapma fırsatını kaçırmıyoruz. Tabii ki
Burada Orok da gelişim hamlesi ama Vezir B6'yı yaparsak burada hem geliştik hem de tempo yaptık. Açık açılışlarda temponun oldukça önemli olduğunu daha önce konuşmuştuk. O yüzden Vezir buraya geldiği zaman hem gelişti hem tempo yaptı hem de C6'yı korudu. Buna C3 sürdüğü zaman evet artık siyahlar rokunu yapacak. Arkadaşlar burada dikkat ettiğimiz gibi beyazların vezir kanadında 3 tane gelişmemiş taşı varken siyahlar gelişti. Şah kanadını tamamen geliştirdi. Veziri de aktif bir şekilde oyuna girdi. Ayrıca gelişmemiş sadece 2 taşı kaldı. Burada siyahlar bir piyon feda ederek böyle daha iyi gelişmiş konumda kalabilir. Kızarmış ciğer saldırısına karşı bu savunma hamlelerini tavsiye ederim. Bu videomuzda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kızarmış ciğer saldırısına devam edeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın.